Merhaba arkadaşlar, Monte Crypto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere OKEX borsasında vadeli işlemler nasıl kullanılır bunları anlatacağım. Long short pozisyonları nasıl açılır canlı örneklerle bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar OKEX seri videolarımızın vadeli işlemler bölümüyle bu videoda karşınızdayız. Bundan önceki videolarımızda nasıl üye olunur, para yatırma çekme işlemleri ve OKEX borsasının genel bir kullanımını anlatmıştık. Ayrıca mobilden kullanmak isteyen arkadaşlar için de mobil kullanım videomuzu da yayınlamıştık arkadaşlar. Dilerseniz bu videoları videonun açıklama kısmına bırakacağım linklerini. Bu seri videolarımızı izleyerek OKEX borsasının kullanım rehberine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizler için daha faydalı olacaktır. Arkadaşlar videonun açıklama kısmına OKEX indirimli referans linkini bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar bu linkten üye olarak ömür boyu indirim sağlayabilirler. Şimdi arkadaşlar OKEX borsasına para yatırma bölümünde yatırdığınız miktarlar fonlama hesabına düşüyorsa arkadaşlar bunu al-sat hesabına geçireceğiz. Onu da nasıl geçireceğiz size göstereceğim. Genellikle arkadaşlar yatırdığınız miktar direkt olarak al-sat hesabına geçiyor. Ancak bazı durumlarda fonlama hesabına da paranın aktarıldığı kendim deneyimledim. O yüzden size bu transfer et butonundan bu aktarma kısmını göstereceğim. Arkadaşlar vadeli işlemlerde işlem yapacaksanız varlığınızın, paranızın al-sat işlemi hesabında olması gerekiyor. Bakın şu an benim mevcut fonlama hesabımda herhangi bir para yok. Al-sat hesabımda 410 dolara yakın bir meblağ var. Fonlama hesabınızda para varsa buraya ilgili parayı yazıp onayla butonuna tıkladığınızda al-sat işlem hesabı bölümüne dolarlarınız geçiyor arkadaşlar. Şimdi al-sat menüsünden bakın marjin işlemler bölümüne geçiyorum. Marjin işlemler, sürekli vadeli işlemler, bunların hepsi birbirine benzer işlem türleri arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar vadeli işlemler bölümüne ilk kez giriyorsanız bakın şu onaylama bölümünü yapmanız gerekiyor. Biz ilk OKEX'e üye olduğumuzda basic bir üyelik açmış oluyoruz. Bu menüden istediğiniz 3 tanesini etkinleştirebilirsiniz. Herhangi bir menüyü etkinleştirerek vadeli işlemlerde işlem açmanıza olanak tanıyorsunuz arkadaşlar. Vadeli işlemler ekranım bu şekilde. Ben arkadaşlar Bitcoin USDT üzerinden size örnek göstereceğim. Arama bölümüne BTC yazıyorum. Bakın burada Bitcoin USDT sürekli yani perpetual kısmı benim vadeli işlem bölümüm oluyor arkadaşlar. Bu ekrana geldiğimde bakın buradaki tüm menülerden bahsedeceğim arkadaşlar. İzole edilmiş nedir? Çapraz nedir? 3x nedir? 5x nedir? Bunların hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle size iki tane önemli bir hatırlatmamı yapayım. Şunlardan bahsedeceğim. Stop loss kullanmadan işlem açmayacağız arkadaşlar. Bakın bu vadeli işlemlerin en önemli anahtarlarından bir tanesi ve ben kendi 3x'ten fazla işlem açmıyorum. Bunu da size bir örnek olarak sunmak istedim. Ne kadar çok fazla risk o kadar çok fazla kayıp olabiliyor arkadaşlar. O yüzden 3x'ten fazla işlem açmıyorum. Bu videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanacaktır. Arkadaşlar Bitcoin USDT alanındayım şu an. Bakın kullanılabilir marjin bakiyem 410 USDT olarak gözüküyor. Şimdi long ya da short işlem ne demek? Ondan size biraz bahsedeyim. Bitcoin'in artacağını düşünüyorsanız long işlem yani satın al bölümünden işlem yapacaksınız arkadaşlar. Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsanız da sat bölümünden yani short bölümünden işlem yapacaksınız. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Ben 3x'lik bir işlem açtığımda %10 düşüşü hedeflediğimde arkadaşlar %10 düşüş gerçekleştiğinde %30'luk bir kar ediyorum. Tam tersi şeklinde long bir işlem açtığımda da %10'luk bir artışta 3x işlemde %30 kar ediyorum arkadaşlar. Bir diğer örnekten verecek olursak da long girdik diyelim 5x girdik %20 değer kaybı yaşarsak tüm parayı kaybediyoruz arkadaşlar. Buna likidite olmak deniyor ve tüm paramızı yani buraya işlem açtığımız tüm paramızı kaybediyoruz arkadaşlar. Yani vadeli işlemlerde böyle bir durum mevcut. Yani 5 dakikada paranızı kaybetmenize sebebiyet verebiliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle long işlemden bir örnek verelim. Ben arkadaşlar izole edilmiş
3x şeklinde bir işlem açacağım. Bu menüde çapraz da var. Onu da birazdan anlatacağım arkadaşlar. 3x bölümünde de Bitcoin için burada kaldıraç sekmelerini görüyorsunuz. 125x'e kadar gidiyor arkadaşlar. Ben 3x bölümünden devam edeceğim. Arkadaşlar şu an limit emrinden bir alış gerçekleştireceğim. Örneğin 36.029 seviyesinde şu an Bitcoin. Bir satın al bölümüne yükseleceğini düşünerekten, tabi burada yaptığım işlemler yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Örneklendirme olarak anlatıyorum. Long işlemi göstermek amacıyla yükseliş anlamında bir satın alma işlemi, long işlem açtım arkadaşlar. Bakın burada pozisyonlarımı görebiliyorsunuz. Bakın 360 dolarlık bir işlem açtı bana. Şu an az önceki alışımız arkadaşlar. Likidasyon fiyatım 24.128 dolar. Bu ne demek oluyor? Ben long işlem açtım. Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. Ancak Bitcoin 24.128 dolara geldiğinde lik oluyorum arkadaşlar. Yani yatırmış olduğum 360 doların hepsini kaybediyorum. Bu bilgiyi size vereyim. Burada PL kar zarar oranını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an 17 centlik bir zararım var. Çünkü giriş değerim 36.029,5 dolar. Şu an referans fiyatı, yani Bitcoin'in fiyatı 36.000 dolarda olduğu için bakın burada kar zarar oranınızı görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben burada long işlemimi açtım. Peki OKEX'te ben long işlemimi nasıl sonlandırabilirim? Bunun çeşitli varyasyonları var arkadaşlar. Bakın burada tümünü kapat bölümü var. Bu alana tıkladığım zaman pozisyonumun hepsini kapatmış oldu arkadaşlar. Yani almış olduğum miktarın long işlemimi o sırada markette hangi değerdeyse tüm işlemimi kapatmış oldu. Şu an herhangi bir açık işlemim gördüğünüz gibi gözükmüyor. O yüzden ben sizin için tekrar bir long işlemi açacağım. Evet, şu an tekrar bir long işlemi açtım arkadaşlar. Şu an 360 dolara yakın bir meblağ ile 3x long işlemi açtım. Yani yaklaşık olarak 1080 dolarlık bir işleme tekabül ediyor bu arkadaşlar. 3x'in manası bu. Şimdi ben burada bir izole edilmiş işlemi ve çapraz işlemi de anlatayım. Bakın burada az önce likidasyon fiyatından bahsettim. 24.104 dolara geldiğinde benim tüm elimdeki 360 dolarım kaybedilecek. Bunu size söylemiştim. İzole edilmiş bölümünde açtığım için arkadaşlar. Eğer çapraz bölümünde açmış olsaydım 360 doların yanı sıra arkadaşlar çapraz bölümünde bulunan, yani daha doğrusu alsat hesabımda bölümünde bulunan ekstradan kalan, bakın burada bir 47.88'lik bir bakiyem var. Bu bakiyemden de yiyecekti arkadaşlar. Bu bakiyemden de mahrum kalacaktım. Bu bakiyemi de kaybedecektim. O yüzden çaprazla izole edilmiş bölümünü çok iyi şekilde anlamış olmanız gerekiyor. Yani kısa şekilde arkadaşlar, izole edilmiş pozisyondaki sadece yatırdığım parayı kaybederim. Ancak çapraz bölümünde ise vadeli işlemlerdeki tüm paramı kaybederim arkadaşlar. Marjin ekleme kısmından da bahsedeyim. Marjin eklemek şu oluyor arkadaşlar. 360 dolarlık açtığım işleme bakın burada artı bölümüne basarak marjin ekleyebiliyorum. Tabi o sırada da bakiyemde ekstradan dolar olması gerekiyor. Bakın şu an 47.88'lik bir USDT bakiyemde mevcut. Bu arada arkadaşlar OKEX borsasına para yatırma ve para çekme işlemleriyle ilgili sade bir video çekmiştik. Bu videonun da linki açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Sadece para yatırma ve çekme işlemlerini o linkten faydalanarak kısa haliyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar buraya marjin eklediğim zaman benim likidasyon fiyatım şu an örneğin 24.104 dolar. Yani Bitcoin 24.000 dolara gelirse tüm paramı kaybedecektim. Marjin eklediğim zaman bu likidasyon fiyatı da aşağıya çekilmiş oluyor arkadaşlar. Ancak şunu da hatırlatayım. Piyasa düşerken sürekli marjin eklemek tehlikelidir arkadaşlar. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Örneğin ben buraya 10 dolarlık bir ekleme yapayım. Bakın 10 dolar eklersem arkadaşlar likidasyon fiyatım 23.769 dolara düşecek. Tüm bakiyemi eklersem de 47 dolara eklersem de 22.500 dolara likidasyon fiyatı düşecek arkadaşlar. Şu an ihtiyaç duymuyorum. 24.000 dolarda likidasyon fiyatım duruyor. Bakın kar zarar oranım şu an 1.30 sente yakın kardayız arkadaşlar. Direkt olarak şuradaki KZ oranı yazan bölüme tıkladığınızda da karşınıza direkt kar zarar oranınız, ortalama fiyatınız ve son fiyatınız bu şekliyle gözükür arkadaşlar. OKEX'teki türev işlemler bölümü için. Peki biz bu durumda
sadece bu pozisyonlarımızı sonlandırırken tümünü kapat bölümünden mi kapatıyoruz? Tabii ki hayır arkadaşlar. Videonun en başında da belirttiğim gibi stop loss kullanmadan işlem açmıyorum arkadaşlar. Şimdi stop loss kullanma kısmını size göstereyim. OKEX borsasında stop loss kısmını şimdi sizler için vadeli işlemlerde göstereyim. Arkadaşlar pozisyonumuzun burada olduğunu belirtmiştik. Bakın izole edilmiş bir vadeli işlem pozisyonu açmıştık. Bakın burada KA ve ZD bölümü var arkadaşlar. Bu bölüme tıklıyorum. Bu bölüme tıkladığım zaman karşıma böyle bir ekran geliyor. Şimdi her iki türlü emir değeri girebiliyorsunuz arkadaşlar. Kar al ve zarar durdur bölümü mevcut. Kafanızın karışmaması açısından ben öncelikle kar al bölümünü göstereceğim. Arkadaşlar biz 36.000 dolardan biliyorsunuz Bitcoin'e long işlemi açmıştık. Buraya 37.000 dolar yazabilirim. Piyasa emrinden, yani Bitcoin 37.000 dolara geldiğinde piyasa emrinden benim satışım, pozisyonum kapanacak arkadaşlar. Burada da size çok güzel şekilde bir veri veriyor OKEX borsası. Piyasa fiyatı 37.000 değerine ulaştığında 30 dolarlık bir kar yapmanız beklenir şeklinde yazmış. Ben buraya istersen piyasa fiyatından değil de kendi limit emrim fiyatını da yazabilirim arkadaşlar. Piyasa fiyatı bölümüne tıkladığımda o aktiviteyi kaldırıyorum. Örneğin buraya 37.500 yazdığımda bakın bu sefer kar oranım 45 dolara çıktı. Yani Bitcoin 37.000 dolara geldiğinde benim emrim tetikleyici fiyatı devreye girecek. 37.500 dolara da ulaşırsa pozisyonum karlı şekilde, 45 dolarlık karlı şekilde kapanmış olacak arkadaşlar. Bunu onayla dediğim zaman bakın burada açık emirler bölümüne benim emrim düşüyor arkadaşlar. Bu bölümde veri bulunmuyor görüyorsunuz. Çünkü bakın limit piyasa emri bölümü burada mevcut. Biz buraya bir stop loss koyduğumuzdan dolayı dur bölümünde tıklamanız gerekiyor ve burada girdiğiniz emri görebiliyorsunuz. Tetikleyici fiyatınız, emir fiyatınız ve emir değeri burada gözüküyor arkadaşlar. İptal etmek isterseniz de iptal butonuna tıklamanız gerekiyor. Şimdi biz bunu iptal edelim. Diğer şekliyle başka nasıl stop loss koyarız bunları da bahsedeyim. Arkadaşlar bir de burada zarar durdur bölümü var. Long işlem açmıştım ama işler istediğim gibi gitmedi diyelim. Örneğin Bitcoin 35.000 dolara geldiğinde burayı bir destek seviyesi olarak görüyoruz diye düşünelim. 35.000 dolara geldiğinde arkadaşlar 34.700 dolardan işlemimi sonlandır dediğim zaman bu emrimi de gerçekleştirmiş olacağım. Bakın o zaman da 38.83 dolarlık bir zarar yazacak bana. Bu da zarar durdur, zarar kes bölümüdür arkadaşlar. Bu emri de buradan girmeniz gerekiyor. Ben normalde arkadaşlar her ikisini de kullanıyorum. Yani buraya iki tarafı da yazdığınız zaman ikisinin de emrini verebiliyorsunuz arkadaşlar. En sağlıklısı ve en doğrusu açıkçası benim açımdan bu şekilde oluyor. Örneğin şunu yapıyorum. 37.000 dolara geldiğinde Bitcoin'i piyasa emrinden sat emri vereceğim arkadaşlar. 30 dolarlık bir kar almayı beklerim. Veya işler istediğim gibi gitmezse 35.000 dolara düştüğünde 34.700 dolardan sat emri vererek de 38 dolarlık zararı artık göze almış olacağım arkadaşlar. Onaylaya bastığım zaman bakın açık emirler bölümünde tekrar bunu göreceksiniz. Bir tanesi kar al emri, bir tanesi de zarar kes emridir arkadaşlar. İkisini de tek bir emirde verebiliyorsunuz. Şimdi bir de short pozisyon için bir işlem açalım arkadaşlar. Onun da örneğini vermiş olalım. Öncelikle açık emirlerim kısmına gelip verdiğim emri iptal ediyorum arkadaşlar. Sonra pozisyonlar bölümünde de tabii şu an size gösterdiğim için pozisyonumu direkt olarak kapatacağım. Bakın burada tümünü kapat bölümü var. Bir de kapat bölümü var. Kısa şekilde buraya değer girerek yaptığınız kısa bir işlem arkadaşlar. Direkt olarak basit şekilde OKEX buraya bir ekran koymuş. Kapat bölümünü buradan emri vererek de gerçekleştirebilirsiniz. Ben şu an tümünü kapat diyerek pozisyonumu sonlandırdım. Şu an mevcut bakiyem 406 dolar olarak işlendi arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de bir short pozisyon açalım. Şu BBO yazan kısmı anlatayım size. Öncelikle OKEX kullananlar tarafından genelde soruluyor. BBO yazan kısım en iyi satış fiyatından satın alın, en iyi alış fiyatından satış yapın şeklinde bir bölüm arkadaşlar. Direkt olarak market fiyatından OKEX'in belirlediği şekilde bir alım ya da satış gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben şimdi onu kullanmayacağım. Short pozisyonu anlatacağım. Bakın izole edilmiş ve 3x bölümüm tekrar açık durumda. Az önce long işlemimde zaten limit emrinde bir alış yaptığım için bu sefer market emrinden bir alış gerçekleştireyim arkadaşlar. Piyasaya tıkladım. Market emrinden şu an pozisyonumu sat diyerek açıyorum ve pozisyonlar bölümüne 3x izole edilmiş şekilde bir pozisyonum eklendi. 35.895 dolar
dolardan short işlem açtım arkadaşlar. 3x açtım. Yani yaklaşık olarak az önce de dediğim gibi 1050-1060 dolara yakınlık bir pozisyon açılmış oldu. 3x olduğu için. Eğer ki Bitcoin 47.645 dolara çıkarsa likidite olacağım arkadaşlar. Lik olacağım ve tüm paramı kaybedeceğim. Biz çünkü şu an short işlem, yani Bitcoin'in düşmesine yönelik bir işlem açtık. Burada da hemen kar zarar bölümünden, stop loss bölümünden bahsedeyim. Üst taraf, şimdi short bölümünde olduğum için tabii kafanız karışmasın. Düşerken para kazanmamız gereken bir bölüm. İşler yolunda giderse düşerken para kazanacağız. 34.000 dolarlık bir hedef belirleyeyim arkadaşlar. Şurada tüm varlığımı seçeyim. Eğer 34.000 dolara geldiğinde piyasa değerinden Bitcoin'lerimi satacak ve 56 dolar bakiyeme kar olarak yansıyacak arkadaşlar. Stop loss'u da şu şekilde, zarar kes bölümünü de zararı durdur kısmından da şöyle yapalım arkadaşlar. Bitcoin 37.000 dolara yükselirse 37.100 dolardan tüm varlığımı elimden çıkart, işlemi kapat emri verelim. Orada da 36 dolarlık bir zararı kabul etmiş olacağız. Onaylaya bastığım zaman açık emirler bölümüm yine aktif olacak. Bakın burada kar zarar kes ya da kar al emirlerimin ikisi birden aktif oldu arkadaşlar. Short pozisyonumuzla ilgili de vermiş olduğum örnek bu şekilde. Arkadaşlar genel olarak OKEX borsasında vadeli işlemleri anlatmaya çalıştım. Vadeli işlemler tabii ki arkadaşlar riskli işlem çeşididir. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Spot bölümünde yaptığınız işlemlerde tüm paranızı kaybetmeniz çok zor. Örneğin 1000 dolarlık bir coin alırsınız. Coin %20 değer kaybeder. Paranız 800 dolara düşer. Ancak vadeli işlemler bölümünde işler yolunda gitmediği zaman, lik olduğunuz zaman paranızın tümünü kaybediyorsunuz. Bu riskleri size anlatmam gerekiyor. İradesine hakim olamayanlar, kumara meyilli olanlar lütfen bu vadeli işlemlerden uzak dursun. Çünkü burası gerçekten riskli bir bölüm. Borç parayla veya krediyle kesinlikle böyle bir işlem çeşidine, böyle bir işlem türüne bulaşmayın arkadaşlar. Kenarda arttırılmış parayla veya yatırım yapılacak bir paranın bir kısmı ile bu işlemler yapılır genelde. Örneğin 1000 dolarınız vardır. 300 dolarını vadeli işlemlere ayırırsınız. Orada hem öğrenmek amacıyla hem de yatırım amacıyla bir şeyler yapabilirsiniz. Ancak dediğim gibi borç parayla, krediyle veya araba parasıyla gibi paralarla bu işlemlere kesinlikle girmeyin. İlla ki işlem yapmanız gerekiyorsa da temkinli bir şekilde işlem yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu Twitter adresimiz, kripto para ile ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Bu Monte Kripto Kontu duyuru kanalımız arkadaşlar. Borsaların etkinliklerini en hızlı şekilde bu duyuru kanalımızda anons geçiyoruz. Sohbetten uzak, tamamen parazitten uzak bir duyuru kanalımız mevcut. Tüm anonslardan, tüm duyurulardan anında haberdar olmak istiyorsanız Monte Kripto Kontu duyuru kanalımıza bekliyoruz. Sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.